Kara'nın ölümden dönme deneyimi, öğede, sıradan bir olaydan çok daha fazlasıydı. Varoluşun, dönüşümün ve kendini keşfetmenin derinliklerine açılan bir kapıydı. Hayat ile ölüm arasındaki eşikten geçtiği anda, gerçekliğe dair algısını sonsuza dek değiştirecek hakikatleri gördü. Zorluklar ve dirençle şekillenen hikayesi, fiziksel dünyanın ötesinde anlam arayanlar için bir umut ışığı oldu. Yaşadığı deneyim sayesinde ruhunun derinliklerini, varoluşun karmaşık dokusunu ve dünyevi sınırları aşan sevginin sınırsız doğasını keşfetti. Kara'nın kendini keşfetme ve dönüşüm yolculuğu, duygusal istikrarsızlık, çatışmalar ve zor seçimlerle dolu gençlik yıllarında başladı. Çoğu zaman kaybolmuş ve değersiz hissederek büyüdüğü ortam erken kararlarını şekillendirdi. Duygusal istikrarsızlık, sürekli çatışma ve destek eksikliğiyle geçen bir aile hayatında büyüyen Karen, kendini sıkça kaybolmuş hissediyordu. Zehirli çevresi onun erken kararlarını etkiledi ve kendisini öz şüphe ve sağlıksız ilişkilerle dolu bir yola sürükledi. Çalkantılı bir evde büyüyen Karen, kendisini daha fazla negatifliğe çeken bir ilişkiye girdiğinde bir dönüm noktasına ulaştı. Hayatının olası gidişatı gözlerinin önünde belirdi. Erken yaşta annelik, maddi zorluklar ve zararlı alışkanlıklara yenik düşme riski. Ancak içinde bir kıvılcım yandı ve ondan kaçmasını söyledi. Bir arkadaşının ailesiyle birlikte geniş, açık çöllere bir geziye, katılma davetini kabul etti. Bunun onu aydınlanma ve kendini gerçekleştirme yoluna sokacak bir yolculuk olacağını bilmiyordu. Çölün uçsuz bucaksız manzarasında Karen, hayatının baskılarından anlık bir kaçış buldu. Arkadaşının ailesiyle birlikte arazi araçlarıyla, 3 ve 4 tekerlekli araçlarla çölün engebeli arazisinde gezinmenin heyecanı onu bekliyordu. Ancak kaderin onun için farklı bir planı vardı. Aracını kullanırken bir kum arabasıyla beklenmedik bir çarpışma yaşadı ve hayatını sonsuza dek değiştirecek bir deneyimin içine sürüklendi. O anda yaşam ile ölüm arasındaki perde inceldi ve maddi dünyanın çok ötesinde bir gerçeklik açığa çıktı. Çarpışma yıkıcıydı. Bedeninden geçen şiddetli bir acı, uzuvlarına yayılan yakıcı bir şoktu. Görüşü bulanıklaştı, metalin kan kokusuyla karışan keskin kokusu ve uzaktan gelen panik dolu çığlıklar duyularını ele geçirdi. Zaman yavaşladı, her an ağırlaştı ve etrafındaki kaosu anlamaya çalıştı. Görüşü bulanıklaştı. Ancak bükülmüş metal enkazını, kumun üzerine dökülen koyu kırmızı kanını hala seçebiliyordu. Yardımsız hissetti. Vücudu hareket etmeyi reddediyordu. Adrenalin damarlarında akarken bile. Etrafı bükülmüş metal, şaşkın çığlıklar ve bedeninin artık ona itaat etmediği hissiyle çevrildi. Acı anında kanının çöle döküldüğünü gördü. Kemiklerinin derisinden dışarı çıktığını fark etti. Ancak kaosun ortasında beklenmedik bir şans devreye girdi. Gruptaki biri ordu sağlıkçısıydı ve hızla kanamayı durdurup yaralarını stabilize etti. Geçici bir taşıma aracıyla en yakın hastaneye hızla götürüldü. Ancak durumunun ciddiyeti zihninde tam olarak yer etmiyordu. Hala her şeyin iyi olacağını sanıyordu. Sonra dünya gözlerinin önünde karardı. Bilinçsiz kaldığı o an Karen daha önce hiç bilmediği bir aleme girdi. Bu, ölümden dönen birçok insanın bahsettiği tüneldi. Dünya üzerindeki hiçbir şeye benzemeyen bu yer, onu tarif edilemez bir ışığa doğru çekiyordu. Işığa doğru ilerlerken, tünelin diğer ucunda onu bekleyen varlıkların farkına vardı. Adlarını hatırlayamasa da, ruhunun derinliklerinde tanıdığı kişilerdi. Varlıkları inanılmaz bir sıcaklık, sevgi ve tanıdıklık hissi yayıyordu. Dünya üzerindeki tüm kaygılar eriyip giderken, kendini tarif edilemez bir huzur ve kabul atmosferinin içinde buldu. Bu varlıklar ona kelimelerin ötesinde bir mesaj verdi. Ruhen hissettiği ancak ifade edilemeyen bir anlam taşıyan bir mesaj. Sen mükemmelsin. Bu kelimeler yıllardır taşıdığı öz şüpheyi ve içselleştirilmiş suçluluk duygusunu paramparça etti. İnsan doğasının kusurlu olduğu ve hatalarımızın cezalandırıldığı fikriyle büyümüştü. Ancak burada bu ışığın içinde tamamen değerli ve bütünüyle kabul edilmiş olduğunu hissetti. O an anladı ki varoluş dünyevi mücadelelerin çok ötesine uzanıyordu. Gerçek özümüz sevgi ve bağlantılar üzerine kuruluydu. Bu keşif onun hayatındaki dönüşümün tohumlarını ekti. Tam bu dünyaya tamamen dalmak üzereyken aniden zihnine bir düşünce doldu.
İki dünya arasında sıkışıp kalmış bir ruh gibi hissetti. Sınırsız huzur içinde kalmaya yönelik güçlü arzusu, içindeki tamamlanmamış görev hissiyle çatışıyordu. Sevdiklerini geride bırakacağı insanları düşündü. Önündeki ışıklı varlıklar anlayışla doluydu. Ancak onu zorlamadılar. Tam o anda dünyadaki en önemli bağını hatırladı, ona her zaman güven veren kız kardeşi. Bu düşünce büyük bir dalga gibi içinde yükseldi ve kararını netleştirdi. O anda dünya ile olan bağlantısı onu geri çekti. Göz açıp kapayıncaya kadar hastanede etrafını saran doktorlar ve hemşirelerin panik içinde adını söylediğini duydu. Yeni bir dünyaya uyanmış gibiydi. İki gerçeklik arasında sıkışmış hissediyordu. Yaşadığı deneyim bir rüya mıydı, yoksa bildiği gerçeklikten daha mı gerçekti? Acı bedeni boyunca yankılandı. Ancak bu fiziksel varoluşa geri dönmesi gerektiğini biliyordu. Bu olaydan sonra Karen'ın bakış açısı tamamen değişti. Ölüme dair korkusu kayboldu. Her anını değerli kılmaya yönelik derin bir arzu hissetti. Hayatını baştan şekillendirdi. Sevgiyi ve merhameti kılavuzu yaptı. Artık her anı yaşadığı o ilahi deneyimin rehberliğinde yaşıyordu. Karen'ın hikayesi bize hatırlatıyor. Hayat geçici olabilir, ancak sevgi ve bağlantılar sonsuzdur. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. İçgüdüsel olarak tekrar o ışık dolu aleme dönmek istedi. Fakat bu mümkün değildi. Burada olması gerekiyordu. Bunun sebebini anlaması zaman alacaktı, iyileşme süreci zorluydu. Fiziksel rehabilitasyonu aylar sürdü. Ve bu süre boyunca Karen kendini derin bir sorgulamanın içinde buldu. Perdenin ötesinde gördüğü derin hakikatler hayata bakış açısını tamamen değiştirdi. Geçmişin zincirleri artık onu bağlamıyordu. Aldığı mesajları onurlandırarak yeni bir yol çizmek istedi. Artık hayatında aldığı kararlar yepyeni bir bilgelik taşıyordu. Zararlı ilişkilerden uzaklaştı, sahici bağlantılar kurmaya yöneldi ve sevgi ve amaç dolu bir yaşam inşa etmeye başladı. Özellikle içinde bir his vardı. Geçmişinden bir kişiyle bağlantıda kalması gerektiğine dair güçlü bir sezgi. Alışılmışın dışında bir karar olmasına rağmen bu içsel çağrıya kulak verdi. Yıllar sonra bu kişi onun hayat arkadaşı oldu. Birlikte bir zamanlar ulaşılmaz sandığı aileyi ve istikrarı inşa ettiler. Geçmişlerinin gölgesinden kurtularak nesiller boyu süregelen olumsuz döngüleri kırdılar. Hayatlarını sevgi, karşılıklı saygı ve sarsılmaz destek üzerine kurdular. Çocuklarına da geçmişin yükünü taşımadan büyüyebilecekleri bir ortam sundular. Karen'ın yolculuğu kişisel dönüşümüyle sınırlı kalmadı. Yaşadığı deneyimden ilham alarak başkalarına yardım etmeye adadı kendini. Travma ve özgüven sorunları yaşayan insanlara destek olmak için yerel destek gruplarında gönüllü olarak çalışmaya başladı. Samimi sohbetler ve küçük ama anlamlı iyiliklerle birçok insanın umut ve netlik kazanmasına yardımcı oldu. Karen için en anlamlı olaylardan biri hayatının bir dönüm noktasında olan genç bir kadınla tanışmasıydı. Karen'ın desteği ve cesaretlendirmesi sayesinde bu genç kadın hayatını dönüştürdü ve hayallerine doğru güçlü bir adım attı. 10 yıllar sonra bile Karen'ın ölümden dönüş deneyimi hala canlıydı. Bu anı onun hayatı, ilişkileri ve yaşam amacına dair tüm kararlarını şekillendirdi. Hayatını o anda aldığı büyük dersleri ön planda tutarak yaşamaya devam etti. O anın yankıları her anına yansıdı. Sevgi, minnettarlık ve ruhsal bağlarını öncelik haline getirdi. Artık ölüm korkusu taşımıyordu. Aksine ölümü bir geçiş, bir dönüş olarak görüyordu. Bir zamanlar gördüğü ışık dolu evine dönüş. Her günü doğanın sunduğu küçük güzelliklere şükrederek, sevdikleriyle bağlarını güçlendirerek ve anın kıymetini bilerek yaşamaya başladı. Hayatına dönüp baktığında Karen geçirdiği kazanın içinde saklı olan büyük hediyeyi gördü. Çektiği acı, zorluklar ve mücadeleler aslında onun uyanışına hizmet etmişti. Yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da iyileşmişti. Artık biliyordu ki sevgi tüm sınırları aşan bir güçtü, hepimiz bir bütünün parçasıydık ve dünyadaki amacımız yaratmak, beslemek ve başkalarına ışık olmaktı. Öteki taraf yargının değil, koşulsuz kabulün yeriydi.
ve her ruhun tam anlamıyla özgürce, korkusuzca yaşaması için bir çağrıydı. Sonunda Karen'ın hikayesi bize güçlü bir gerçeği hatırlatıyor. Hayat geçicidir, ancak sevgi ve bağlılık sonsuza kadar varlığını sürdürür. Tıpkı ışık varlıklarının onu hatırlattığı gibi, bizler doğuştan değerliyiz ve buradaki amacımız sevgiyi kucaklamak, anlam yaratmak ve etrafımızdakilere ilham vermektir. Yaşadığı yolculuğun yankıları bize gösteriyor ki, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen her zaman görünmez bir güç tarafından yönlendiriliyoruz. Bizi kendimiz ve evren hakkında daha derin bir anlayışa çekmeye devam eden bir güç. Ve bu dünyadan öte bizi bekleyen ışık dolu bir alem var. Karen için bu bilgi her anına işleyen değerli bir hazineydi. Her sohbetinde, her iyilik hareketinde ve her an sevgiyi korkuya tercih ettiğinde kendini gösteren bir gerçeklik. Karen, hayatının nasıl şekillendiğini düşündükçe, bu deneyim ona yaşamı dolu dolu ve korkusuzca yaşaması gerektiğini öğretti. Sonunda Karen'ın hikayesi güçlü bir hatırlatma olarak duruyor. Hayat kısa ve geçicidir. Ancak içimizde yeşerttiğimiz sevgi kalıcıdır. Karşılaştığı ışık varlıkları ona değerli olduğunu hatırlatmıştı ve bu hakikat ondan sonraki her kararını şekillendirdi. Onun belirsizlikten amaca doğru yaptığı yolculuk yalnızca hayatta kalmakla ilgili değildi. Bu yolculuk dönüşümle, sevgiyi kucaklamayı öğrenmekle, anlam yaratmakla ve çevresindekileri yüceltmekle ilgiliydi. Ne tür zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, kendisinin çok daha büyük bir bütünün parçası olduğunu ve sevginin ve bağlantının yaşamın ötesine uzanan bir güç olduğunu biliyordu. Tıpkı ışık varlıklarının ona hatırlattığı gibi, bizim değerimiz doğuştan gelir ve buradaki amacımız sevgiyi kucaklamak, anlam yaratmak ve etrafımızdakilere ilham vermektir. Onun yolculuğunun yankıları bize gösteriyor ki, ne tür zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, her zaman görünmeyen bir güç tarafından yönlendiriliriz. Bizi, kendimizi ve evreni daha derinlemesine anlamaya çağıran bir güç. Ve bu dünyanın ötesinde bizleri bekleyen ışık dolu bir alem vardır. Bu bilgi, Karen'ın en büyük hazinesi haline gelmişti. O, bu bilgiyi her sohbetinde, yaptığı her iyilikte ve her seferinde sevgiyi korkuya tercih ettiğinde taşıyordu. Tıpkı ışık varlıklarının ona hatırlattığı gibi, bizim değerimiz doğuştan gelir ve buradaki amacımız sevgiyi kucaklamak, anlam yaratmak ve etrafımızdakilere ilham vermektir. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.